Bu ay yine bulabildiğim kadarıyla tam 9 tane Kore dizisi başlayacak. Evet, doğru anladınız. Park Yong-sik bu dizide kötü adam. Ben bunu ilk okuduğumda dedim ki eyvah eyvah. Gerçekten karşıma çıksa ve böyle bir ortam olursa sitem edeceğim. Diyeceğim ki sen niye hep böyle diziler çekiyorsun? Zaten bir bu, bir de bir sonraki anlatacağım diziyi mutlaka izlemek istiyorum. İki çok farklı karakteri yan yana getirirseniz neler olur hikayesi. Böyle kafamı nereye çevirsem bir avukat hikayesine denk geliyormuşum gibi hissediyorum. Yani çok ilgimi çeken bir diziyle dönmedi ama olsun, döndü. Bayılıyor böyle karakterleri. Çok da yakışıyor bu arada. Ama dizinin konusu çok karanlık. İzleyebileceğimden çok emin değilim. Çok güzel bir konusu var. Bu muhtemelen bu ayki başlayacak olan dizilerde net izleyeceklerimden bir tanesi. Özellikle eskiden bizde de bu tarz bir konu vardı galiba da. Şu an çok adını hatırlayamıyorum. Neyse. Merhaba arkadaşlar, Ozan Doğası'na hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir hafta daha, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size Ağustos ayında bu zamana kadar başlamış olan ve bundan sonraki süreçte de başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Bu ay yine bulabildiğim kadarıyla tam 9 tane Kore dizisi başlayacak. Yine içlerinde benim çok heyecanla beklediklerim var. Çok da ilgimi çekmeyenler var. Lafı fazla uzatmayalım. Haydi hemen dizilerimize geçelim. İlk dizimizin adı Mary Kills People. NBC'de 1 Ağustos tarihinde başladı. Başrol oyuncuları Lee Bo-young, Lee Min-ki ve Kang Ki-young. Konusu şöyle: Lee Bo-young'un canlandırdığı karakter bu dizide bir doktor. Fakat yasa dışı olmasına rağmen acı çeken hastalara ötenazi uygulayan bir doktor. Bunu da aynı zamanda Kang Ki-young'un canlandırdığı bir diğer doktorla birlikte gerçekleştiriyor. Bir de dedektifimiz var, Jo Yoon-ho. O da tabii ki Lee Min-ki'nin canlandırdığı karakter. O da bu konuyla alakalı bu ikilinin peşine düşüyor. Fakat bir de o dedektifimizin şöyle bir problemi var. O da beyin tümörü olan ölümcül bir hasta. Böyle kısacık bir özeti var bu dizinin. Çok da fazla uzatmaya gerek duymadım zaten. Bence yeterince anlaşılır ama bu ikilinin dedektifle o doktorların bağlantısını da artık izleyince göreceğiz. Hani hastalığını duyunca ben Lee Min-ki'nin acaba bunu dedektif olduğu için mi peşlerine düşüyor, yoksa onun da ölümcül bir hastalığı olduğu için mi onlardan böyle bir istekte bulunacak? Bunu da merak etmedim değil. Lee Min-ki'yi çok severim ama dizinin konusu çok karanlık. İzleyebileceğimden çok emin değilim. Fakat 1 Ağustos tarihinde bu dizi yayınlanmaya başladı. Haberiniz olsun. Bir diğer dizimizin adı Beyond the Bar. JTBC'de 2 Ağustos'ta yayınlanmaya başladı. Başrol oyuncuları Lee Ji-wook, Jung Chae-on, Lee Hak-ju ve John Hae-bin. Lee Ji-wook, Yullim Hukuk Bürosu'nda ortak avukat ve dava ekibinin lideri rolünde. Rakiplerine baskı yapan, soğukkanlı ve risk alan bir kişiliğe sahip. Sağlam avukatlık becerileri nedeniyle meslektaşları tarafından takdir edilse de soğukkanlılığı ve havadan sudan konuşamaması nedeniyle kendisine yaklaşmak çok kolay değil zaten. Meslektaşları da mümkün olduğunca ondan uzak duruyor anladığım kadarıyla. Bir de kadın başrolümüz var. O da bu diğer avukatla aynı yerde çalışan çaylak bir avukat. Sosyal açıdan beceriksiz olsa da dürüst ve özgüvenli bir karakteri var. Bu birbirinden çok farklı olan iki avukatımız her konuda sürekli çatışıyor olsa da aslında bir süre sonra birbirlerine iyi gelecekler. Birbirlerini değiştirecekler. Bu çok klasik bir hikaye. İki çok farklı karakteri yan yana getirirseniz neler olur hikayesi. Burada da yine bir avukatlık bürosu. Yani bana mı öyle geliyor, yoksa son zamanlarda bu Kore dizilerinde yine avukatlık mesleği birazcık popüler mi oldu? Çok fazla avukat hikayesi görüyorum sanki. Ya savcı ya avukat. Böyle kafamı nereye çevirsem bir avukat hikayesine denk geliyormuşum gibi hissediyorum. Beyond the Bar'da onlardan bir tanesi. Geçiyorum bir diğer diziye. My Lovely Journey. Channel A'de 2 Ağustos'ta yayınlanmaya başladı. Başrol oyuncuları Gong Seung-yeon, Yoo Jun-sang ve Kim Jae-young. Gong Seung-yeon yani başrol kadın karakterimiz eski bir idol grubu üyesi ve şu anda da bir seyahat muhabiri olarak çalışıyor. Yoo Jun-sang liderliğindeki Ogu Entertainment'la anlaşmalı bir isim kendisi. Başrol kızımız çok pozitif bir insan gibi görünse de aslında geleceğiyle alakalı bazı kaygıları var. Seyahat Köşesi programının editörü olan Kim Jae-young'un canlandırdığı karakterle de aralarında özel bir ilişki başlıyor. Bu Kim Jae-young da prestijli bir üniversitenin mühendislik bölümünden mezun olduktan sonra büyük bir şirkette çalışmaya başlıyor. Sonra o işinden istifa ediyor ve şimdi de bir film yönetmeni olma hayalinin peşinden koşuyor. Hayatında hiçbir şeyin merkezinde olmayan bu seyahat muhabiri olan başrol kızımız talep edilen seyahatlere çıkarken gerçek başarıyı ve hayatın anlamını keşfedecekmiş. Böyle biraz birbirinden bağımsız bir
özeti var. Yani karakterler birbirinden bağımsız gibi ama işte özellikle bu 3 karakter üzerinden anlatmışlar. Çok bir şey anlamadım açıkçası ama belli ki bir seyahat muhabiri. İşte onun birlikte takıldığı, birlikte çalıştığı bir genç adam var. Onların bağlı olduğu şirketin sahibi olan bir adam var falan. Biz bunların hikayesini izleyeceğiz belli ki. Çok dikkatimi çekmedi ama şimdiden o seyahat ederlerken ki manzaralar gözümün önüne geliyor. Eminim çok güzel manzaraları olacaktır bu dizinin. Geçiyorum bir diğer diziye. Love Take Two TVN'de 4 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Yoon Jong-ha, Park Hae-jun, Choi Yoon-ji ve Kim Min-kyu. Yoon Jong-ha bu dizide özgüvenli ve hayatını sağlam bir şekilde sürdüren bir anne. Zor durumlarla karşı karşıya kaldığında da sakin karakteri sayesinde o zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor. Orada olup biten her şeyi kontrol eden bir şantiye müdürü olarak çalışıyor bu kadın. Kızı Lee Hyori yani Choi Yoon-ji'nin karakteri ise bir tıp fakültesi öğrencisi. Lee Hyori annesinin gururu ve onun için her şey demek. Fakat kızı bazı konulardan dolayı isyan etmeye başladığında ve bizim annenin, bizim hatunun ilk aşkı onun hayatına yeniden girdiğinde hayatları değişmeye başlıyor. Bu kadının ilk aşkı da Ryu Jong-suk yani Park Hae-jun'un karakteri. O da bekar bir baba ve oğluyla birlikte yaşıyor. Aslında onun da gayet sakin ve huzurlu bir hayatı varken o anne kız hayatına girdiğinde onun içinde bazı şeyler değişmeye başlıyor. Oğlu da küçük yaşlardan itibaren ne yapmak istediğini bilen ve 6 yıldır çiçek çiftliği işleten genç bir adam. Anladığım kadarıyla bu özetten bu adamın oğluyla o kadının kızı da birbirleriyle tanışıp galiba birbirlerinden etkilenecekler. Ben bunu ilk okuduğumda dedim ki eyvah eyvah. Hem adamla kadın hem de onların çocukları birbirinden etkileniyorlar galiba. Çünkü zaten ilk aşklarmış onlar. Böyle bir konusu var. Aslında enteresan olabilir. Çünkü hem çocuklar hem ebeveynler birbirine karşı bir şeyler hissetmesi demek enteresan bir konu bence. Bunu böyle yer yer. Özellikle eskiden bizde de bu tarz bir konu vardı galiba da. Şu an çok adını hatırlayamıyorum. Neyse. Bu şekilde bir konusu varmış bu dizinin. Muhtemelen ben izlemeyeceğim. Pek de ilgimi çeken bir konu değil. Ama haberiniz olsun 4 Ağustos tarihinde bu dizide yayınlanmaya başlıyormuş. Sıradaki dizimizin adı Our Golden Days. KBS 2'de 9 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları nihayet Jong Il-woo, Jong In-son ve Yoon Hyun-min. Il-woo'yu yıllardır bekliyorum arkadaşlar. Sonunda döndü. Çok ilgimi çeken bir diziyle dönmedi ama olsun döndü. Konusu şöyle. Jong Il-woo'nun karakteri hem işte hem de aşkta tanınan yetenekli bir karakter. Kendisi proaktif ve soğukkanlı ancak aynı zamanda mizah anlayışına da sahip. Çekici bir karakteri var ama o da zamanında hayatında en dibi de görmüş birisi ve bunun ardından da hayatın gerçek anlamını bulmaya çalışıyor. Ve bu adamın etrafında da Ji Eun-ho ve Park Song-jae gibi insanlar var. Onlar da zaten diğer başrol oyuncularımız. Ji Eun-ho yani başrol kadın karakterimizin de parlak ve renkli bir kişiliği var. Bir kafe müdürü ve iç mimar olarak çalışıyor. Zor zamanlarda bile tutkusunu asla kaybetmiyor. Bir zamanlar Ji Eun-ho bizim bu başrole Il-woo'nun karakterine aşık olmuş fakat anladığım kadarıyla Il-woo onu reddetmiş ama bu olaydan sonra bile hala kız adamın yanında kalmaya devam ediyor. Bir de diğer erkek başrol karakterimiz var. O da Il-woo'nun yakın arkadaşı. Zengin bir ailede büyümüş. Rahat ve iyi huylu bir karakteri var ama o da içinde derin bir yalnızlık hissi barındırıyor. Il-woo ve ailesine karşı derin bir bağ hissediyor fakat anladığım kadarıyla o da o kızdan hoşlanıyor ve aşkı ve arkadaşı arasında kalmış durumda demişler. Böyle üçlü bir arkadaş grubunu izleyeceğiz belli ki bu dizide. Onun haricinde çok fazla bir detay yok. Daha çok karakter özellikleri üzerinden gitmişler. Yani çok ilgimi çekmedi. Normal şartlarda bu diziyi asla izlemem ama Il-woo'dan kaynaklı merak edip ya hadi bakalım yıllar sonra bu adam ne çekmiş diye oturup izleyebilirim. Çünkü bayağıdır ortalarda yoktu. Ama ben Il-woo'ya bu konuda gerçekten karşıma çıksa ve böyle bir ortam olursa sitem edeceğim. Diyeceğim ki sen niye hep böyle diziler çekiyorsun? Yani bu adamın ben böyle çok parlak, çok gerçekten heyecan verici, farklı, değişik bir işini uzun zamandır izlemiyorum ama Il-woo hala da böyle sakin, kendi halinde takılmaya devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Geçiyorum bir diğer diziye. My Troublesome Star. Zor bir isim. Ena'da 18 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Jong-ho, Song Seung-hoon, Lee El ve Oh Dae-won. En genç en iyi kadın oyuncu ödülünü aldıktan sonra kariyerinin zirvesindeyken geçirdiği bir kaza sonucu 25 yıl boyunca ara vermek zorunda kalan Im Sera'nın geri dönüşünü anlatan bir dizi olacak bu. Bu bahsettiğimiz kişi de zaten Jong-hwa'nın canlandırdığı karakter. Bu kaybolduğu zaman aralığında da yani 25 yıl ara verdiği dönemde de yaşadığı o kaza nedeniyle aslında hafızasını kaybetmiş. Ve o da kayıp anılarını ve parlayan yerini geri kazanmak için gözyaşlı bir geri dönüş
dönüş şovuna hazırlanıyor. Bir de dedektifimiz var, Song Seung-ho'nun canlandıracağı. O da Dokgo Chol, değişik bir ismi var. 40 yaşına gelmeden evlenmeye yemin etmiş fakat zamanla bu motivasyonunu ve tutkusunu kaybetmiş bekar bir dedektif kendisi. Tutkulu bir aşk hayal eden romantik dedektifimiz İmsera ile tanışıyor ve bu ikisinin aralarında da bazı şeyler yaşanacakmış. Romantik bir ilişki başlayacak anladığımız kadarıyla. Değişik bir hikaye. Özellikle kadının hikayesi enteresan gibi görünüyor. Hani çok popülerken kaza geçiriyor, sonrasında 25 yıllara veriyor, sonra birden geri dönmeye karar veriyor. Demek ki bazı şeyleri hatırlıyor ya da bunu hatırlatıyorlar ki geri dönmeye karar veriyor falan. İzlemeden bilemeyiz tabii ki ama çok oyunculara dikkatimi çekmediği için muhtemelen bunu da izlemeyi unutacağım. Ama ve lakin 18 Ağustos'ta My Troublesome Star adında bu konuya sahip yeni bir dizi başlayacakmış. Bir diğer dizimizin adı Emma. Netflix'te 22 Ağustos'ta yayınlanacak. Başrol oyuncuları Lee Han-hee, Jin Sung-kyu, Bang Hyo-rin ve Jo Yun-chol. Dizi 1980'li yıllarda geçiyor. Güney Kore film endüstrisinin kalbi Chungmuro'da ülkenin en iyi kadın oyuncusu lakabına sahip bir oyuncu var. O da Lee Han-hee'nin canlandırdığı karakter. Kendisi ateşli bir mizaca ve tavizsiz bir kişiliğe sahip. Aklından geçenleri söylemekten veya yapılan yanlışları dile getirmekten asla çekinmiyor. Tam Lee Han-hee'ye göre karakter. Bayılıyor böyle karakterleri. Çok da yakışıyor bu arada. Bir de zirvede kalmak için her şeyi yapabilecek olan acımasız bir sektör emektarı olan yapımcımız var. Lee Han-hee'nin karakteri bu yapımcının son filmi Madame Emma'da başrol oynamak üzere seçiliyor. Fakat kadının zor bir karakteri olduğu için bu yapımcı cesur bir karar alıyor. Kadını filmden çıkarıyor ve onun yerine yeni bir başrol bulabilmek için de böyle büyük bir etkinlik gibi, yarışma gibi bir şey düzenliyor anladığım kadarıyla. Bu rolde oyuncu olma hayalleri kuran gece kulübü dansçısı Shin Ju-e'ye gidiyor. O da Bang Hyo-rin'in karakteri. Rolü kaybettiği için ve geri plana atıldığı için çok sinirlenen Lee Han-hee de tabii ki bu yapımcıya karşı bir savaş başlatıyor. Bir de çekingen ama hırslı, çaylak bir yönetmenimiz var. Onu da Madame Emma'nın yönetmeni olarak seçiyorlar. Adamcağızın hayali kendini kanıtlamak olsa da birden kendini güç mücadelelerinin, hırsların ve bu Lee Han-hee'nin tahmin edilemez fırtınasının içinde buluyor. Yani bir savaşın içine giriyor adamcağız. Böyle değişik, tamamen film sektörü üzerine belli ki bir konusu var. Bir de 1980'li yıllar. Güzel görünüyor, değişik görünüyor. Unuturum muhtemelen, çok izleyeceğimi zannetmiyorum ama yine de ilgi çekici bir konusu varmış. Geçelim bir diğer diziye. Bon Appetit Your Majesty. TVN'de 23 Ağustos'ta yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Lim Yuna ve Lee Chae-min. Mutfak kariyerinin zirvesinde olan mükemmeliyetçi Fransa eğitimli bir şefimiz var. Yeon Ji-young. Yani başrol kadın karakterimiz. Bir gün bir sebepten dolayı bir zaman yolculuğu yapıyor ve kendini bayağı o Choson dönemlerinde, kraliyetin sürdüğü dönemlerde buluveriyor. Orada ölümcül bir damak tadına ve ölümcül bir mizaca sahip, kötü şöhretli bir tiran olan kral için yemek pişirmek zorunda kalıyor. Başrol kızımız saray siyasetinin, hayatta kalma mücadelesinin ve beklenmedik bir aşkın acımasız dünyasında sıkışıp kalmış modern bir kadındır demişler. Özete bak. Peki görevi ne? Kraliyet mutfağında hayatta kalmak ve o çok zor bir karakteri olan kralın istediği gibi yemekler yapabilmek mi sadece? Acaba arada duygusal şeyler de olacak mı? Tabii ki olacak. Bu bir romantik komedi çünkü gördüğümüz kadarıyla. Bir de kralın karakteri var. O da keskin zekası ve keskin diliyle hem korkulan hem de yanlış anlaşılan bir hükümdar. Kendisi eşsiz bir damak tadına sahip. Sıradanlığa karşı sıfır toleransı var. Sonra bir gün sarayına kendinden çok emin bir şef geliyor ve bu sayede kralın hem damak tadı hem de kalbinde bazı şeyler değişmeye başlıyor demişler. Çok güzel bir konusu var. Bu muhtemelen bu ayki başlayacak olan dizilerde net izleyeceklerimden bir tanesi. Zaten bir de bir sonraki anlatacağım diziyi mutlaka izlemek istiyorum. Ben çok severim böyle zaman yolculuğu temalı hikayeleri. Bu da onlardan bir tanesi. O yüzden 23 Ağustos'u dört gözle bekliyorum. İnşallah başladığında da unutmazsam eğer güncel olarak bu diziyi de izleyeceğim. Geçiyorum son diziye. Ve bu ayki son dizimizin adı 12. KBS 2'de ve Disney Plus'ta yayınlanacak. 23 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacak. 8 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Ma Dong-suk, Park Hyung-sik ve So In-guk. Maşallah var bu dizinin. Kadrosu da çok güzel. Konusu da çok değişik belli ki. Çok kısa bir özet yapmışlar. Hemen anlatayım onu size. Uzun zaman önce 12 burç meleği insan ırkını korumak için kötü ruhlarla savaşıyor. Meleklerin fedakarlığı sayesinde bu kötü güçler cehennem kapısına kilitleniyor ve barış sağlanıyor. Fakat bir gün bu kötülük tekrar uyanıyor ve insanlık bir kaosa sürükleniyor. Kaplanı simgeleyen Tessa'nın yani Ma Dong-suk'un liderliğindeki 12 burç meleği, aralarında Park Hyung-sik'in de canlandıracağı
çıkaracağı o genin bulunduğu bir grup kötü varlığa karşı destansı bir mücadeleye girişiyor. Evet, doğru anladınız. Park Yong-sik bu dizide kötü adam. Ma Dong-suk da bununla savaşacak olan ekibin, grubun lideri. So In-guk'u çok bilmiyorum, galiba o da bu 12 burçla alakalı onlardan bir tanesi olabilir, ondan bahsetmemişler. Ama Park Yong-sik'in kötü adam oynayacak olması bu dizide beni çok heyecanlandırdı. Kadro zaten muhteşem. Konusu çok fazla benim için fantastik olsa da yine de kadroyu çok sevmiş olduğum için bu diziyi izlemeyi düşünüyorum. Zaten 8 bölümlük bir dizi olacakmış. 23 Ağustos tarihinde yayınlanmaya başlayacakmış. Bilginiz olsun. Bu dizinin de çünkü çok fazla hem görüntülerini hem fragmanlarını, işte posterlerini falan görmeye başladım sağda solda. Yakın bir zamanda bu müthiş diziye ulaşabileceğiz. Uzun zaman önce bu başrolleri onaylandığında falan ben heyecan yapmaya başlamıştım. Nihayet, tabii ki Allah ömür verirse, o gün geldi, o gün yaklaştı. Az kaldı. Ve bu sayede Ağustos ayında yayınlanacak olan bütün Kore dizilerini anlattım. İnşallah öyle olmuştur. İnşallah gözünden kaçırdığım bir dizi olmamıştır. Bunu her videoda tekrarlayacağım muhtemelen. Çünkü her videoda unuttuğum bir şey olduğunda bunu niye anlatmadın diyebiliyorsunuz. Gözümden kaçmış oluyor. Asyan Wiki'de bulamıyorum. Farklı sitelere bakmış oluyorum. Onlarda da bulamıyorum. O yüzden genelde alamıyorum bu listelere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanını vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.